Bakın dostlar, şimdi de şöyle artanı değerlendiririz sanki. Ziyan edecek değiliz ya. Şöyle iyice sürelim dostlar. Dostlar, size bugün harika bir börek hazırlayacağım. Onun için 4 tane patates, 250 gram mantar, 2 tane kapya biber, 3 tane yeşil biber, 4 tane soğanım var. Bu içi için. Şimdi patateslerimizden başlayalım dostlar. Şöyle patateslerimizi alalım. Ve patateslerimizi şöyle güzel güzel bir doğrayalım bakalım. Boyutu bu mu olacak anne? Evet. Vay benim sildiğim ocaklar. Dostlar, büyük büyük doğrayacağım şöyle. Karnım tok olmasaydı yerdim. Evet, çok güzel kızardılar. Yemin ederim airfryer böyle kızartmıyor ya. Böyle güzel kızartmıyor, doğru söylüyorsun. Biz airfryer'i hiç kimseye önermiyoruz. Aldık, başımıza bela ettik. Şimdi hemen şunları da bunun içine koyayım dostlar. Devam işimize. Şimdi dostlar, şeylerimiz biraz pişince mantarlarımız içine 1 kilo yarım kilo da tavuk göğsünden kıyma yaptım. Şimdi onları da içine koyup karıştırmaya devam. İyice kavrulacak Allah'ın izniyle. Dostlar, vallahi soğan doğramak adamı ağlatıyor. Bakın 4 tane soğanım vardı bu boy. Bu şekilde doğruyorum. Yani söğüş gibi doğruyorum, uzun uzun. Bakın dostlar, soğanlarımızı da ekliyoruz. Hemen arkasına şimdi tuzunu atabiliriz. Bakın dostlar. Şöyle bir kaşık tuz atıyorum. Herkes kendine göre atsın. Güzel. Biberlerimizi de koyuyorum.
Bakın içimiz hazır. Harika bir görünümü var. Şöyle birazcık toz biber atalım, renklensin. Değil mi yani? Şöyle birazcık daha atayım. Biberimiz tatlı dostlar. Şöyle birazcık kekik atıyorum. Birazcık pul biber atıyorum. Herkes kendine göre atsın baharatını. Azıcık da karabiber atıyorum. Ve tamam. Şimdi karıştırıyorum ve soğumaya bırakıyorum. İşte bu kadar. Dostlar, bugün hamurumu nasıl yoğrulduğunu size gösteremedim. Hamurumu kızım gelmeden yoğurdum. Onun için hamuruna yoğurt, bir tane yumurtanın beyazı, ondan sonra maya, un ve ılık su. İşte onları yoğurdum. Bakın çok güzel bir hamurumuz olmuş. Bunu kaça ayıracaksın? 8'e böleceğim. Ve bezelerimizi yaptığımızda görüşürüz dostlar. Tava ne olacak? Hı. Tavayı hesaplayın. Bana sinirlendin de mi yaptın yoksa? Kız yok, ekmeğe deliyor. Sana neyle sinirleniyorsun kızım? İyi hadi bakalım. Bu küçük bazlamaların fiyatı 5 tanesi 49 lirayla 52 TL arasındaydı değil mi? Hani baktık biz markete. Sevgili dostlar, isteyen marketten bunun hazırını alabilir. Yani böyle uğraşmasına gerek yok. Mesela çalışan hanımlarımız alabilir. Ben şu ellerimi bir yıkayıp geliyorum. Bakın dostlar, bu şekilde çok pişirmiyorum. Hemen bir ters bir düz yapıp kaldırıyorum. Bu son. Bakın sevgili dostlar, böyle domates sosumu hazırladım. Önceden hazırlamıştım, vardı. Eğer sizin yoksa ketçap kullanabilirsiniz. Şöyle içine birazcık da şöyle 3-4 kaşık yemek kaşığına çiçek yağı koyuyorum. Bu kadar yeterli. Şöyle güzelce tekrar karıştıracağım. Bakın sosumuzun koyuluğu bu şekilde. Aynı ketçap kıvamında. Sadece katkı maddesi yok. Doğal, orijinal, elimde yaptığım bir ketçap. Yani domates sosu. Şimdi tepsimize alıyorum. Şöyle. Şöyle güzelce dibine sürüyorum. Olmasın, az da olmasın. Her şey tadında ve kıvamında. Elimizi hazırladım. Ve şöyle koydum. Şimdi bıçağımızı alıp, çok değil, şu şekilde biraz Daha önce. buradan kesiyorum.
koyuyorum. Şimdi sıra geldi. Şöyle bu şekilde bolca da içimizi koyuyoruz. Sonra şöyle patateslerimizi de koyuyoruz. Şöyle bakın, azıcık da peynirimizden koyuyoruz. Ve güzelce sarıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz dostlar. Dostlar şimdi de şöyle artanı değerlendiririz sanki. Ziyan edecek değiliz ya. Şöyle iyice sürelim dostlar. Bakın dostlar şöyle güzelce üzerine de peynirlerimizi gezdiriyoruz ve hemen fırına süreceğiz. Bu normal beyaz peynir. Şöyle üzerine de birazcık da kaşar peynirle serpiliyoruz. Evet, şimdi doğru fırına. Az kızarana kadar pişecek, çok değil. Yavaş. Üç. Hayırdır, ne yapmaya çalışıyor? Kamera nerede anne? Kamera nerede? Şimdi şöyle şuradan bir girek bakalım.
Bakın nasıl dolu dolu ve harika. Bir böreğimiz olmuş dostlar. İstiyorsanız bir tane daha çıkarayım size. Ne kadar dolu dolu olduğunu göstereyim. Bakın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.